Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin en tanınmış eserlerinden biri olarak sanat tarihi boyunca birçok tartışma ve merak uyandırmıştır. Rönesans dönemi sanatının zirve noktalarından biri olarak kabul edilen bu tablo, hem görsel estetiği hem de ardındaki derin anlamlarıyla sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Beraber, Mona Lisa'nın yapım süreci, sanatçının ilham kaynakları, gizemleri ve tablonun tarihsel ve kültürel bağlamı üzerinde derinlemesine bir inceleme yapalım. Mona Lisa'nın yapım süreci, Leonardo'nun sanat anlayışının ve teknik becerisinin bir yansımasıdır. Tablo, 1503 ila 1506 yılları arasında yapıldığı düşünülse de, Leonardo'nun eseri üzerinde sürekli olarak çalıştığı ve bazı revizyonlar yaptığı kaydedilmiştir. Leonardo, portre sanatında devrim yaratan teknikler kullanarak, özellikle yüz ifadelerinde ve ışık-gölge oyunlarında ustalığını sergilemiştir. Sfumato, İtalyanca bulanık anlamına gelir ve Leonardo'nun bu tablo için geliştirdiği bir tekniktir. Bu teknik, renklerin yumuşak geçişlerle bir gelmesini sağlar. Mona Lisa'nın yüzündeki bu ince detaylar, izleyicinin dikkatini çekerken, aynı zamanda duygusal bir derinlik yaratır. Gülümsemesi, izleyicinin ruh haline göre değişen bir ifade sunarak, tablonun en ilgi çekici unsurlarından biri haline gelir. Mona ahşap bir panoya yağlı boya ile yapılmıştır. Bu malzeme, Leonardo'nun detaylı işçilik yapmasına olanak tanımıştır. Tablo, zamanla yaşanan hava koşulları ve çeşitli restorasyonlar nedeniyle bazı değişiklikler geçirmiştir. Ancak eserin orijinal dokusu ve renkleri, sanat tarihinin önemli bir parçası olarak korunmuştur. Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin en ünlü eserlerinden biri olarak sadece sanatıyla değil, aynı zamanda içindeki gizemlerle de dikkat çekmektedir. Bu gizemlerden en dikkat çekeni, tablodaki modelin gülümsemesidir. Gülümseme, izleyicide belirsizlik ve merak uyandıran bir ifade olarak öne çıkar. Gülümsemenin gizemini artıran unsurlardan biri de Leonardo'nun kullandığı sanatsal tekniklerdir. Sfumato tekniği, yüz ifadelerinde ve ışık-gölge oyunlarında ustalıkla uygulanmıştır. Yüzün belirli kısımları aydınlatılırken, diğer kısımlar gölgede kalır. Bu, izleyicinin dikkatini gülümsemeye yönlendirirken, ifadenin karmaşıklığını da derinleştirir. Leonardo'nun bu teknikleri, Lisa'nın yüzündeki duygusal derinliği belirgin hale getirir. Mona Lisa'nın gülümsemesi, aynı zamanda birçok sembolik anlam taşımaktadır. Sanat tarihçileri, bu gülümsemenin yaşamın geçiciliğini ve varoluşsal soruları simgelediğini öne sürmektedir. Gülümseme, izleyicinin düşünmesini teşvik bir unsurdur ve bu durum, eserin derinliğini artırır. Mona Lisa, sadece yüz ifadesi ve gülümsemesiyle değil, aynı zamanda içerdiği gizemli şekiller ve sembollerle de dikkat çekmektedir. Leonardo da bu tablodaki bazı detayları bilinçli olarak yerleştirerek esere derin anlamlar katmıştır. Özellikle Mona Lisa'nın gözlerinde bulunan R ve S harfleri birçok sanatçının, tarihçinin ve araştırmacının ilgisini çekmiştir. Lisa'nın gözlerindeki L ve S harflerinin varlığı, tablo çeşitli incelemelere tabi tutulduğunda ortaya çıkmıştır. Bu harfler, resmin sol gözünün beyaz kısmında dikkatlice yerleştirilmiştir. İlk olarak 19. yüzyılda tablonun detaylı bir şekilde incelenmesi sırasında bu harflerin varlığı fark edilmiştir. Çeşitli sanat tarihçileri ve araştırmacılar bu harflerin anlamını çözmeye yönelik çalışmalar yapmışlardır. Birçok sanat tarihçisi bu harflerin Da Vinci'nin kendine ait bir imzası olduğunu savunmaktadır. L, Leonardo'nun isminin baş harfi olarak kabul edilirken, S harfi ise belirsiz bir anlam taşımaktadır. Bu bağlamda sanatçının eserine olan bağlılığını ve kendine özgü stilini vurgulamak amacıyla bu harfleri eklediği düşünülmektedir. Lisa'nın kimliği üzerine tartışmalar sürerken, bazı teoriler bu harflerin tablodaki modelin adını temsil ettiğini öne sürmektedir. Lisa'nın gerçek kimliği üzerine birçok spekülasyon olsa da, harflerin modelinin adını veya kişiliğini yansıttığı iddia edilmektedir. Bu durumlar L harfi Lisa Gherardini'nin adını, S harfi ise belirsiz bir diğer ismi temsil edebilir. Bazı yorumcular, L ve S harflerini daha soyut ve ruhsal kavramlarla ilişkilendirmektedir. L harfi Leo, sevgi anlamına gelirken, S harfi secret, sır ile ilişkilendirilmiştir. Bu bakış açısına göre Lisa'nın ifadesi ve gözlerindeki derinlik,
izleyicilere bir gizem ve aşk dolu bir hikaye sunmaktadır. Da Vinci'nin eserlerinde sıkça rastlanan sembolist dil, izleyicilere derin anlamlar iletme amacını taşır. Bu bağlamda L ve S harfleri, sanatçının dünyasını ve bakış açısını yansıtan birer sembol olarak değerlendirilebilir. Da Vinci'nin sanatı, yalnızca dış görünümle sınırlı kalmayıp, izleyicinin düşünsel ve duygusal bir yolculuğa çıkmasını sağlayan bir nitelik taşır. Son yıllarda, gelişen teknoloji sayesinde Lisa'nın detayları daha yakından incelenmiştir. Bu analizler sırasında, gözlerdeki harflerin yanındaki detayların, Leonardo'nun kullandığı malzemelerin ve tekniklerin incelenmesi, sanat tarihçilerine yeni ipuçları sunmuştur. Bazı modern araştırmalar, harflerin yerinin ve yapısının, sanatçının kullandığı tekniklerle ilişkilendirilebileceğini göstermektedir. Bu gizemlerden biri de tabloda geçen 72 sayısıdır ve Leonardo da eserlerinde sembolist bir yaklaşım benimsemiştir. 72 sayısının Mona Lisa'daki varlığı, izleyicinin dikkatini çekerek, eserin derin anlamlarını sorgulamasına yol açar. Da Vinci'nin kullandığı semboller, izleyiciyi düşündürmek ve duygusal bir deneyim yaşatmak amacıyla kullanılmıştır. Bu bağlamda 72'nin varlığı, eserin ruhsal ve sembolik yönlerini artırarak, izleyici ile eser arasında güçlü bir bağ kurar. Bazı araştırmacılar, 72'nin matematiksel ve geometrik özelliklerinin yanı sıra Da Vinci'nin sanat ve bilim arasındaki bağlantıyı temsil ettiğini öne sürer. Bu rakam, Da Vinci'nin eserlerinde sıkça kullandığı oranlar ve düzenlemenin bir sembolü olarak değerlendirilebilir. 72'nin Da Vinci'nin kendi hayatındaki deneyimlerle bağlantılı olabileceği düşünülmektedir. Sanatçının ruhsal durumunu ve içsel çatışmalarını yansıtan bir sembol olarak yorumlanabilir. Bazı sanat tarihçileri 72'nin gizli bir mesaj taşıdığına inanır. Bu, izleyicilere eserin anlamını keşfetmeleri için bir ipucu sunma çabası olarak değerlendirilebilir. Bu tür teoriler, sanatın izleyici üzerinde bıraktığı etkiyi derinleştirir. Bazı sanat tarihçileri, Lisa'nın modelinin Da Vinci'nin kendisi olduğunu öne sürer. Bu teori, sanatçının kendi iç dünyasını ve psikolojik durumunu yansıtmak amacıyla kendisini bir kadın olarak temsil ettiğini savunur. Da, sanatında gerçekçilik ve duygu derinliği arayışı içindeydi. Bu nedenle kendi portresini bu şekilde yansıtmış olabileceği düşünülmektedir. Bir diğer teori ise Monsalve, tablosunda yatıyor, Da Vinci'nin çırağı için kullandığı ve benim küçük şeytanım anlamına gelen bir ifadeydi. Tarihçilere göre Monsalve sadece çırağı değil, aynı zamanda sevgilisiydi. O dönemde eşcinsel ilişkiler büyük cezalarla karşılanıyordu. Bu teoriye göre Leonardo, Mona Lisa'ya sevgilisinin resmini eklemiş ve ikisi arasında mükemmel bir uyum sağlamıştı. Mona ile Monsalve'nin bu tabloda bir arada olması teorisini destekleyen birçok bulgu ortaya çıktı. Bir başka iddia, Mona Lisa'nın adının bir anagram olduğudur. Harflerin yerleri değiştirildiğinde Monsalve yazılabilir. Sonuç olarak Mona Lisa, Leonardo da Vinci'nin ustalığını ve derin düşünce yapısını yansıtan çok katmanlı bir eser olarak varlığını sürdürmektedir. Tablodaki gizemler ve sırlar, izleyicilere hem sanatsal hem de duygusal bir yolculuk sunar. Eserin çok yönlülüğü, sanat tarihinin en etkileyici yapıtlarından biri olmasını sağlar. Mona Lisa, ebedi bir merak kaynağı olarak hem sanatçının dünyasını hem de insan psikolojisinin karmaşık yapısını keşfetmeye devam etmektedir.